Dert'e hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Yanımda Enes Malik Bayraktar var. 10 küsür günlük aranın ardından yeniden videolara başlıyoruz. Bu videoda da Netflix'in en çok izlenen 10 film listesinden 3 filmi değerlendireceğiz. Top 10'da evet, 3 filmi sizler için ne yaptık Tugay? Değerlendirdik. İzledik. İlk önce izledik. Sonra değerlendirdik. Ve bir puan tablosu oluşturduk. Artık bir puan listemiz var. Evet. 1'den 10'a kadar. Ve çerezlik zaten listeyi puanlama sırasında ekrana şimdi mi görsünler? Şimdi görsünler. Puanlama listesinde de görsünler. Tamam, şimdi bu görmüş olduğunuz puanlama listesine göre biz artık filmleri bir mühlet buna göre puanlama yapacağız. Siz de verdiğimiz puanları olabildiğince bu listeye göre algılamaya, anlamaya çalışın diyerek izlememe, yiyip yememe konusunda kendinizi hazırlayabilirsiniz. Evet. İlk filmimiz hangisi olsun Tugay? Heart of Stone. Çok güzel. Veya en kötüden mi başlayalım? Yok, bundan başlayalım. Tamam. Bu top 10'da ilk birinci sıradaydı benim izlediğimde. Şu an kaçıncı sırada gerçekten bilmiyorum. Şu anda da birinci sırada. Öyle mi? Tamam. Evet. İlk izlenimin nedir Tugay? Bana anlat. Şimdi hızlıca anlatmaya çalışayım. Yani normalde ismi Taş Kalpli diye çevrilebilir ama aslında baş karakterin adı Stone olduğu için Stone'un kalbi şeklinde de çevrilebilir. Böyle değişik bir şey olabilir. Şimdi aslında şöyle oldu. Biz seninle Enes bunu konuşmadan önce, yani bu filmi sen bana söylemeden önce ben Ana de Armas diye bir kadın var, oyuncu. Onun filmlerini izlemek için bir böyle bakayım dedim, yani ne var diye. Ben Netflix'te arama çubuğuna bu kadının ismini yazdım. İlk filmde bu çıktı ama kadını hani bir kere böyle fotoğraflardan gördüm ama sandım ki bu da o kadın başroldeki, ama o Gal Gadot diye bir kadınmış. Yani aslında izlemeye başlamıştım. Sen dediğinde sonlarına yaklaşmıştım. Yani ben aslında Ana de Armas filmleri izlemek için yola çıkmıştım ama yine kader bizi bu arada, birleştirdi. O dediğin karakter kişinin hangi filmini izliyordun? Oyuncunun? İşte yazdım hangi filmleri vardır diye. Bu film çıktı. Ben de nereden çıktı o peki? Netflix'te. Yani o oyuncu neden tespit onu etti? Da şu bizim Reel ve shortları hazırlıyorum ya. Orada bir şeye denk gelmiştim. Filmleri hani iyidir diye. Ondan sonra ama Gal Gadot'muş yani. Farklı biriymiş. Ben farklı birine ulaştım. Onu da filmin sonlarına doğru anladım. Ana de Armas olduğunu, ben Ana de Armas izliyorum diye izliyorum. Oysa ki Gal Gadot'u izliyormuşum. Neyse. Heart of Stone başrolünde Gal Gadot oynuyor. Notlarımın arasında şunlar var. Bilim kurgu türü altında saçmalıklar demişim. Artık gerçekten bilim kurgu yapacağım diye birçok noktada saçmalıyorlar filmler. Evet. Bunda da öyle saçmalıklar var. İhanet, ihtiras ve aşk var ama aşk aslında biraz böyle işlenmişti yani, çünkü aşk yaşanmıyordu. Tatlı mı? Yaşanmak durumunda böyle sanki yaşanacakmış gibiydi. Ama yaşanmıyordu. Sonunda işte öbür dünyada falan gibi böyle birbirlerine bir şeyler söylediler falan. Yani ihanet, ihtiras ve aşk var içinde. Ben bilim kurgu dedin de şimdi bilim kurgu filmleri adı altında bu son zamanlarda yapılan filmlerin hepsi bu şekildeki filmler. Yani gerçekten mide bulandırıcı. Onun için artık gerçekten buraya geldi. Artık yeter diyesimiz geliyor. Evet. Yani çok bilim kurgu eskiden saçmalık. Ne bileyim Frankenstein vardı. Ne bileyim işte 80 günde devre o bilim kurguya girmez ama hani bunun gibi filmler vardı yani. Bunları izleyerek biz büyüdük vesaire ama şimdiki geldiğimiz noktada Z kuşağı acaba bunları mı seviyor da sürekli bu tarz böyle vıcık vıcık böyle yazılım, bilgisayar vesaire tarzında evet, yani bilim kurgu şöyle bir şey oldu. Bilgisayar, yapay zeka. Bilim kurgu buraya doğru evrildi. Aslında bilim kurgu dediğin şey sadece bundan ibaret değildir yani. Bir ütopya olması lazım. Ne bileyim bir ütopik şeyler olsa, farklı böyle fantastik şeyler olsa. Ne bileyim Godzilla vardı mesela 2000'lerde. O da bilim kurgu değil de. Yani senin demek istediğini anladım ben. Anlatabildim. Tamam. Yani farklı noktalardan yaklaşabilirler ama yaklaşmıyorlar. Ondan sonra şöyle bir notum var. Filmde oynayan karakterin adı Vale'ydi. Yani şimdi orada kupa diye bir şey var. Teşkilat var. Pardon, kupa diye bir yazılım var. Cemiyet diye bir teşkilat var. Cemiyetin içindekiler de belli adlara sahipler. Kupadan başlıyor. İşte kupa 9'lu, işte kupa 8'li, Vale, Joker. Sonradan katılan kadına Joker'i verdiler. Bir de askerler var. Onlar da sinekler diye geçiyor. Vale diye
işte karakter var. Allah'ım ya, o kadar kötü bir oyunculuktu ki yani böyle teknik ekibin başındaydı o adam. Bir tane kadın var da onların hepsinin başında, ama teknik ekibinin başında o adam vardı. Ya sürekli abartılı hareketler. Bir şey oluyor falan diye böyle saçma saçma hareketler yapıyordu şey ya sürekli. Mi? Koltuktan bir anda kalkıyor falan böyle. İlk hani o dağın yamacından aşağı uçma, kulaklığı takıyor kız. İlk konuşmaya başladığında işte. O adam. Adamdan bahsediyorsun. Evet, Mali. Evet, ondan bahsediyorum. Ondan sonra ama filmin şu hakkını vermem lazım. Gerçekten kaliteli aksiyon sahneleri vardı. Evet. Yani ben uzun zamandır bu kadar kaliteli aksiyon sahnesi izlememiştim. Peş peşe, yani böyle John Wick gibi bir sahneler değil de daha geniş planda sahnelerdi bunlar. John Wick biraz daha... tehlike gibi yani. Evet, görevimiz tehlike gibi ama mesela ondan bence daha üst düzeydeydi. Aksiyon sahneleri çok iyiydi. Bir de aksiyon sahnelerinin sonunda olayları çok bağlıyordu. Yani şaşırtıcı bağlıyordu. O sebeple güzeldi o noktada. Bir de şunu düşündüm ben izlerken. Mesela Türk sinemasında Stone gibi böyle ajan, dövüşçü bir karakter yok kadın. Fark ettin mi? Kadın. Erkeklerde yine oluyor. Böyle ne bileyim mafya babasıdır oluyor. İşte böyle farklı yani erkek karakterlerde çok geniş bir perspektif var. Ama kadın karakterlerde mesela ajan veya işte ne bileyim böyle Charlie'nin melekleri vardı mesela. Ya öyle şeyler. Yani dövüşçü kadın figürü yok bizde. Evet. Biraz böyle belki şeylerde vardır. Şimdi tam onları tabii bilmiyorum da hani bu yeni Türk dizilerinde Selçuklu'dur, ne bileyim işte Ertuğrul'dur falan, onlarda belki dövüşen kadınlar vardır ama onlar yani tabii onlar ayrı bir zamanı işliyorlar. Yani modern Türk kadını içerisinde dövüşçü kadın göremiyoruz biz. Fark ettin mi? Stone gibi bir karakter yok yani. Ya eksikliği de var mı? Hep böyle aşk, vıcık böyle aşk şeyleri var ya. Hiç böyle eksikliği var mı sence? Ya eksikliği derken şimdi insanlar... Çünkü şöyle eksikliğinden bahsediyorum. Yani erkek karakter yok ki kadın karakter olsun. Ya erkek karakterlerde yine bir şeyler geliştiriliyor. Ama Recep İvedik mi mesela? Ya gerçi kadın karakterlerde Recep İvedik gibi hükümet kadın falan benzer belki onlar. Bir de o bir tane komedi adı altında var. Komedi de var. Ama aksiyon sahneleri, zaten pek aksiyon filmi de yok bizde. Evet. Yani biz bu aksiyon konusunda falan biraz gerideyiz. Bilim kurgu konu. Biraz değil de bayağı gerideyiz. Tabi bunda ilerlemeli miyiz? O da ayrı. Gerideyiz derken yani bir şeyin gerisinde. Onlar var neticede. Onların gerisinde demek için dedim. Bu film hakkında sen yorum yapacak mısın? Ben fazla konuşmak istemiyorum. Kaçtı? 2019 yapımı mıydı bu film bir de? Öyle bir şeydi galiba. Sana diyorum öyleydi. Hemen sen o sırada bak puanlamamıza geçelim. Hemen ekrana gelsin. Ben fazla bir şey konuşmayacağım zaten. Kaç veriyorsun sen? Puanlama. Şuradan da sen şunu biraz aydınlatayım. Sen de puanını verebilirsin. Ben buna 3,5 veriyorum. 3,5 veriyorsun. Evet. Yani taze sarı leblebi, mısır çerezi, soslu fıstık. Evet. Yanına bir de kola. Kola mı ekliyorsun? Evet. Yok, kola. Fanta ekliyorum. Tamam. Buçukluk Fanta. Kola, Fanta veya ayran ekleyince buçuk oluyor. Evet. Normalde 3 veriyor ama 3,5 diyor. 3,5 olunca da yanına sarı leblebinin, mısır çerezinin ve soslu fıstığın yanına Fanta mı ekledin? Fanta ekledim. Evet. Ben de bu filme inanır mısın 2 veriyorum. Yani bayat sarı ve beyaz leblebi, bayat tuzlu fıstık. Çok güzel. Evet. Hadi 2,5 olsun. 2,5 veriyorum. Ayran. Yanına da ayran, yok. Ayran ver. Yanına da ice ekliyorum. Tamam. Böylece 2,5 vermiş olduk. Heart of Stone'a. Evet, geçelim şimdi. Erkekler ne ister? Evet, ikinci filmimiz Erkekler Ne İster. Bunu neden izledik? Gerçekten bilmiyorum. Ya ben şundan dolayı ilk gördüm, baktım. Zaten Taponları biliyorsun izlemeye çalışıyor ve yorumlamaya çalışıyoruz. Evet. Onun için zaten bir kere 1-0 geriden başlıyoruz yani izlemek istediğimizden değil, izlemek olduğumuz için izliyoruz. Baktım siyahi bir karakter var. Dedim ki tamam bak bu iyi. Çünkü Troy'u klonlamak mıydı? Klonlamışlar. Klonlamışlar evet. O filmi izlerken ne demiştik? Zenci yani siyahi bir film izlemek istiyorsan bunu izle demiştik. Evet. Ondan mütevellit de ben bu filmi izlemek istedim. Arzusuna girdim ve biraz da komedi olmasından dolayı belki de beni cezbetti. Aslında bunun yanında en önemli faktör şuydu. Başrol karakteri kadın. Onun oynamasından dolayı ben birazcık dikkatimi çekti. Neden? O başrol karakteri kimdi? O Taraji Henson diye bir kadın. Onun ben 2000 kaçtı notumu almıştım? 2016'da
Gizli Sayılar diye bir yapımda oynamıştı. O başrolünde oynamıştı. 3 kadından biriydi kendisi. O da gerçekten çok güzel bir film. Onu da izlemek isteyenler olursa izleyebilir. NASA'da Ay'a gitme sürecindeki yapılması gereken bir matematik denklemini kimse çözemiyor. Bu kadınlar da sekreter vasfında düşük memuriyetinde çalışan Yine insanlar. Yine Şehrazat gibi anlatmaya başladın ya. Bunları çok düşük ücret basit meselesinden anlatıyorum. Basit anlatıyorum ya. Gizli Sayılar. bahsediyorsun? Kadın da orada işte sekreter vasfında çalışan bir vasıfsız kişi ama onlar gelip bu kadın, Tamam. üç kadın çözüyor. Ondan mütevellit onu anlatan bir konu Gizli Sayılar. Onu izlerken çok hoşuma gitmişti. Ona gerçekten beğenmiştim. O oyunculuğu da beğenmiştim. Ondan mütevellit de bu filmi izleyip dedim dikkatimi celbetti ve o şekilde izledim. Ya zaten zorunlu olarak da izledik de senin özellikle dikkatini çekti. Bir de şey var. Erkekler ne isterden ziyade kadınlar ne ister diye ben çok eskiden küçükken izlemiştim, hatırlıyorum. 2000-2001 yılında diye yani çekilmiş bir filmdi. Mel Gibson falan oynuyordu onda. Bayağı o da meşhur, hatta yani ilk zaten. Tamam, adamın kadınların düşüncelerini okuması filmi. Evet, küvete düşüyor, tamam. Elektrik çarpıyor. O meşhur zaten. O meşhur. Bu da ondan esinlenmiş bir film aslında. Onun farklı bir versiyonu. Evet, kadın erkek onun versiyonu. kadın versiyonu. İşte menajerlik şirketi var. Onun işte sponsor buluyorlar falan oyuncular, özellikle basketbolculara. Ama tenis vardı, işte Amerikan futbolu var falan. Yani böyle bir film. Bu filmde de şimdi ben filmleri izlerken Türkçe dublajına da bakıyorum. Orijinal seslendirmesine de böyle karşılaştırmalar, arada böyle durduruyorum, diğerine bakıyorum filan. Şöyle Türkçe dublajda şöyle bir saçmalık var. Hayır hayır. Hayır. Böyle sürekli hayır. Sürekli bir saçma hayırlar var ya. Bir sürü hayır var ya. Önceki filmde de vardı o. Heart of Stone'da da var. Ya onu abi ben nedir bu? fark ediyorum. Ben de fark ediyorum onu. Ama not almıyorum. Gerçekten çok aşırı zıtlık var. Yani hayır. Sürekli dublaj ve altyazıda aşırı bir zıtlık söz konusu bazı noktalarda. Gerçekten nasıl onu dublaj yapmışlar gerçekten anlamıyorum. Ya belki onlar da belki değil de no falan diyorlar da ya yok, o no basit. Saçma. Hani geçen mesela kurbağa vardı. Ne getirmişti? Evet, söylemiştik onu. Yani o muhabbet gibi. Yani hayvan başka var. Bir hayvandan. Evet. Yani öyle Türkçe dublajda çok saçma şeyler var gerçekten. Neyse, fazla konuşmaya gerek ama yok. Bu film bence mide bulandırıcı, pornografik bir filmdi. İğrenç bir filmdi gerçekten ve ben hiç sevmedim. Hiç puanlayasım da yok yani, ama en düşük puanımızı vereceğim. 1 veriyorum. Bir de ekranda siz de görüyorsunuz. Gelsin bakalım. Ekrana gelmiştir zaten şu anda. Ben de hemen bakıyorum. Bayat sarı ve beyaz leblebi, bayat ay çekirdeği. Ben de 1,5 veriyorum. Yanına çok bir de ayran veriyorum. Yediğinizi için ve daha kötü bir duruma düşün diye. Ama onun için izlemeyin. Yani 1,5 veriyorum. Gerek yok. Bunu izleyeceğinizde Kadınlar Ne İster 2000 yılında Mel Gibson'ın olan filmi izleyin, daha iyi. Tabii ki. Kesinlikle. Ona ben 3 falan veririm yani. Yo, ona ben 4,5 veririm. Ona taze sarı leblebi, mısır çerezi, soslu fıstık iyi gider. Bunu ezberlememiz lazım bu arada ya. Gerçekten. Ona bakacağız artık. Evet. Neyse. Şimdi son filmimize geliyoruz. Son filmimizin ismi Jumper. Evet. Atlayıcı. Sıçrayıcı. Aslında bu ne atlama ne sıçrama abi. Bu bildiğin cisimlenme. Harry Potter'da. Aynı böyle var ya. Evet. Cisimlenme, yani şekilleri bile aynı yani. Aynı bu, hatırlıyor musun? Harry tut elimden falan, Dumbledore'la gidiyorlar ya böyle. Dönüyorlar ya. Aynı. Sadece burada ne var? İndiği yerde çok deneyimsizse orayı çökertiyor falan, böyle sert bir şeyler oluyor falan. Etraf dağılıyor falan. Türkçe dublajı korkunç filmin, ama film iyi. Filme puanı iyi vereceğim biraz. Çoğu sahnede yeşil perde çalışması belli oluyordu. Bunu fark ettin mi sen, bilmiyorum. Yani yeşil perde. 2008 yapımı bir film, evet. Ama iyi, yani 2008'de iyi yapmışlar. Ama tabi bu zamandan bakınca göze zaten çarpıyor. O zamanlar hatırlayanlar olur bilmiyorum. 2007'den 2010-12'ye kadar o 5 senelik süreçte bu ve bunun gibi filmler olabildiğince çok çekildi ve izlenme şeyleri çok yüksekti yani. Hatta ikinci filmleri, seri filmler olma durumları falan vardı mesela. Olmadı bazı filmler mesela. Ama bu film gerçekten izlenilebilirliği olan bir film. Eski bir film, doğru. Eski bir film ama hani oturup da yine izleyeyim, bunu izleyebilirim. Top 10'daymış zaten deyip de izleyebileceğiniz gerçekten güzel bir film. Evet. Diye düşünüyorum. Özellikle o yeşil perdede piramit sahnesi vardı. Piramit sahnesi dövüş, yani piramite birkaç kere gidiyor da bir dövüş sahnesi vardı piramitin üstünde. Orada acayip derecede yeşil perde çok belirgindi. Çok kötü yapmışlardı orayı.
Ondan sonra bak, bu filmde Harry Potter'dan bir şey daha vardı. Orada şimdi sana söyleyince hatırlayacaksın. Çin'de araba çaldıkları bir sahne vardı. Hatırlıyor musun? Evet. O işte bildiğin Azkaban tutsağındaki Hızır otobüs. Bak dikkat ettin mi? Yani tabii otobüs Harry Potter'da ışınlanmıyor da çok hızlı gittiği için göremiyorsun. Ama burada da öyleydi. Anladın mı? Burada da arabayla o yolda giderken falan aynı Hızır otobüsün içinde gidiyormuş gibi o geçişler falan. Evet. Aynı Harry Potter'dan çok şeyler vardı yani bunda. Aslında havası da biraz böyle Harry Potter havasına benziyor yani. Güzel. Gençlik filmi. Hani zaten zamanında hatırlıyorsanız High School Musical vardı mesela. Harry Potter vardı. Ne bileyim Alacakaranlık serileri vardı. Bunların hepsi böyle gençlik filmleri adı altında lanse ediliyordu. Ve işte liseli tayfa, ortaokul sonlardaki insanlar, gençler hep böyle gençlik dizileriyle olabildiğince hemhal olaraktan izleme şeylerini arttırıyordu. Şimdi mesela artık bu yok. Daha çok cinsellik içerikli şeyler dönüyor piyasada. O zamanlar böyle şeyler yoktu. Sinema yok ya artık, yani Netflix var. Sinema varken daha şeydi yani. Tatlıydı. Yavaş, en azından yavaş, biraz daha yavaş tüketiyordun. Çok yoktu. İşte geliyordu, gidiyordun, onu konuşuyordun bir ay falan. Öyle şeyler hani beğenilince. Evet. Şimdi savaş sahneleri ile ilgili bir notum var. Abi sahneler, savaş sahneleri sırasında gerçekten sahneler takip edilemeyecek kadar hızlıydı. Çok hızlı yani, o sıçrama şeyi, efekti sebebiyle her şey her yerdeydi yani. Ve güzeldi aslında, kötü de değildi. İnsanın kafası karışıyordu biraz. O bir sahne vardı, ben onu çok sevdim. Bir yerde bahsediyor ya hani, tanıştığı yeni adam ona diyor ki, bir arkadaşım, birini tanıyordum, evi sıçratmaya çalışmıştı. Evet. Sonra kendisi evi sıçratıyor. Evet. Çok güzeldi. O sahne gerçekten güzeldi. Yani zaten senaryo doktorluğu yapılmış, senaryo mühendisliği yapılmış. Her şey hatırlatılıyor, yani. Yeniden oraya geliyor filan. Güzeldi ve çocuğun annesi de şövalyeymiş. Ondan öğrenmiş oluyoruz. Onu da öğreniyoruz. O da garip bir Bak şey işte yani. Bu mesela konu itibariyle ortaya yeni bir ürün çıkarılmış bir senaryo. Evet, yeni bu. Yeni gerçekten. Yani gerçekten yeni. Hani Yüzüklerin Efendisi, sihirbazlar, ejderhalar, büyücüler, cadılar falan filan. Bak bu atlayıcı, sıçrayıcı, neyse ne zıkkımsa. Ya bu yani, Spider-Man gibi bir şey. Aslında onun gibi özgün bir şey. Mesela bunun ikinci sezonun ikinci versiyonu çekilebilir yani. Onu diyecektim ya, ikinci filmine vardır diye baktım, yoktu ya. Yok, evet. Birisi hayran videosu hazırlamış. 2 diye hazırlamış. İçinde böyle karışık videolar var. Harry Potter'la işte Dumbledore'un ışınlandığı sahneyi de koymuşlar falan. Lan dedim ne alaka. Onu da koymuşlar. Yani ben bu filme şimdi hemen puanımı veriyorum. Ekrana geldi. Seyirciler de görüyorlar. Ben buna 5 veriyorum. Yine çerezlik bir film bence. Yemeğe geçemedik yani. Taze taze kaju, taze siirt fıstığı, taze çiğ fındık içi diyorum. Kola eklemiyor musun? Hadi senin için 5,5 puan veriyorum. Kola da ekliyorum. Yürü be. Ben bir de bu oyuncunun Little Italy diye bir filmi vardı. O da 2018 yapımı. Bence onu da izleyin diyerekten komedi. Ya bakıyorum şöyle, gerçekten Türkiye demeyeyim, pardon. Dünyada olabildiğince 10 üzerinden yüksek puan alan tek herhalde tür komedi diye düşünüyorum. Bu konuda ne diyorsun sen? Yüksek puan, 10 üzerinden yüksek. Hani aksiyondur, gerilimdir, işte entrikadır, işte bilim kurgudur, odur, tür açısından en çok puanı alan şeyler genelde komedi oluyor herhalde. Bu insanların genellikle basite kaçmalarından kaynaklanan bir şey. Çünkü daha kolay oluyor. Bütün insanlık için geçerli yani. İnsanlar daha çok basite, kolaya ve rahat olana yöneliyorlar. O yüzden hatta işte bazı zeki insanlar da diyor ki işte komedinin içinde aslında vermeliyiz. Doğru. Zekayı, eleştiriyi vesaire. Aslında en iyi de komediyle verilir diyor. Yani alttan doğru olabilir bu tabii ki. Olabilir de yani ama bunu da bence verirken güzel bir sanatsallık içerisinde vermelisin, evet, çok böyle ki bizdeki gibi şimdi var, Top 10'da var mesela birkaç tane. Müstakbel Damat 2. sırada evet. Şu anda. Onu hani izlemedik henüz de belki izleriz. Yani mesela ben öyle şeyleri sevmiyorum. İsminden belli, posterin tipinden belli o filmin bir şey yaramayacağı. Ondan o tarz eğitici bir şey de çıkmaz yani. O tarz filmlerin ben en sevdiğim tek bir film var. Ailecek aramızda mıydı? Hatırlamıyorum onu. Oynadığı. Geniş Aile vardı, onu biliyorum. Yok. Geniş Aile güzeldi, kötü değildi.
aramızda kalsın mı? O Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop'un oynadığı bir filmdi o. Neyse araya katmış olmayalım. Komedi filmleri içerisinde ben en çok onu sevmiştim mesela. O benim hoşuma gitmişti. Diğerleri eşit diyebiliriz. Komedi adı altında verilen alttan verilmesi gereken şeyi de gerçekten iyi vermesi gerekiyor ki en azından seyirci herkes anlamasın. Çünkü herkesin anlayacağı alttan verilen bilgi bir işe yaramaz bence. Belirli bir kesim alsın o bilgiyi, gerisi de gülsün abi. Herkesin anlamasına gerek yok çünkü derin espriler, derin bilgiler, derin şeyler veriyorlar çünkü. Onun için ben de bu filme, eski bir film, ben talihsiz zamanında izlemiştim bunu. Tekrar görünce tekrar izledim tekrardan. Benim hoşuma giden bir filmdi. Sen kaç puan veriyorsun? Verdin mi Ben sen? de 6 puan veriyorum. 6 puan. Ya! Evet. 6 puan lahmacun. Lahmacun. Evet. Yanına bir de ayran ekliyorum. 6,5 oldu. 6,5 veriyorum. Bu filme 6,5 İzlemeyenlerin kesinlikle izlemesi gerektiğini düşünüyorum. 90'lar doğumlu olan arkadaşlar izlesinler. 2000'ler de izleyebilir. Bence 2008 zaten film. Yok 90'lar izlesin. Ha, 90'lar. Yani jenerasyon, benim kendi jenerasyonum 90'lar. 2000'lerde izlesin. En başta dediğimiz şey gibi yani bilim kurgu neden hep bu şekilde yapay zeka yazılım. Mesela böyle gidebilir evet. Bunlar böyle üzerinden falan değişik şeyler yapılabilir böyle yani. olsun. Mesela Eragon diye bir film vardı. Onun şeyi de var zaten. Romanı da var. Seri üçleme. Eragon diye. Ejderhayı buluyor falan filan. Onun oyunu da vardı hatta. Onun ikinci filmi hala çekilmedi abi. Evet yapılmıyor. Hala bekliyorum. Çok zaten yapılıyor. Ama da. olacak inanıyorum çünkü geriye dönüş devam ediyor. Bakalım hayırlısı olsun diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Depremden bahsedecektik. İstanbul'u bekleyen, İstanbul'un beklediği büyük depremden bahsedecektik. Bunu her videoda hatırlatmak istiyorduk. Aslında videonun başında hatırlatacaktık da yeni konsept yapmaya çalıştık biraz. O sebeple biraz şey oldu. Unuttuk. Şimdi hatırlatmış olalım kısaca. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.